Merhaba, bugün sizinle birlikte Türk Hava Yolları'na yani THYO'ya yakından bakıyoruz. Şirketin finansal durumu ne alemde? Gelin bir inceleyelim. Elimizde şirketin 1 Ocak 30 Haziran 2025 dönemini kapsayan son faaliyet raporu var. Bir de geçmiş 5 dönemin verileri ve detaylı bir analiz raporu mevcut. Amacımız bu dev şirketin mali sağlığını, gidişatını sizin için özetlemek. Ama hemen başta altını çizelim. Bu sohbetimiz kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Bunu unutmayın. Biz sadece elimizdeki verileri ve analizleri paylaşıyoruz. Siz de yorumlarda THYO hakkındaki düşüncelerinizi veya gelecekte hangi şirketleri inceleyelim yazın lütfen. Merakla bekliyoruz. Merhaba. Evet, Türk Hava Yolları sadece bir havayolu değil tabii. Türkiye için stratejik bir değer. Aynı zamanda küresel bir oyuncu. Ama ilginç bir noktada şu an. Yani bir yanda çok iddialı büyüme hedefleri var, diğer yanda da bu büyümenin getirdiği finansal yükümlülükler. Tam bir denge işi. Operasyonel tarafa bakınca rakamlar gerçekten etkileyici duruyor değil mi? 2025'in ilk yarısında yolcu sayısı artmış. %3.9'luk bir artışla 42,2 milyon yolcuya ulaşılmış. Doluluk oranı da %81,4. Gayet iyi. Eurocontrol'e göre de Avrupa'nın en çok sefer yapan network taşıyıcısı olmuş. Evet. Turkish Cargo'da dünyanın ilk üçünde. Phnom Penh, Ohri gibi yeni hatlar açılıyor. Yani büyüme sürüyor gibi. Kesinlikle öyle. Bu operasyonel başarı aslında İstanbul Havalimanı'nı çok etkin bir merkez yani hub olarak kullanma stratejisinin bir sonucu. Bir de agresif bir kapasite artışı var. Yıllık %6.7 civarında. Hatta 2033 hedefi ne? 800'den fazla uçak. Kapasiteyi de bugünkünün 2,5 katına çıkartmak istiyorlar. Bu gerçekten çok iddialı bir vizyon. 800 uçak? Aynen. Son dönemde teslim alınan A321 Neo, A320 Neo, A350 gibi yeni uçaklarda bu stratejinin parçası aslında bu hedefe doğru adımlar. Vay canına, 800 uçak hedefi hakikaten baş döndürücü. Peki bu muazzam operasyonel güç ve büyüme planları finansal tablolara nasıl yansıyor? Varlıklar artıyor mu yoksa işin içinde borç mu var? İşte tam da kritik nokta burası. Evet, toplam varlıklar artmış. Haziran 2025 itibariyle 1.65 trilyon TL'ye ulaşmış. Güçlü bir artış bu. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. Toplam yükümlülükler de 900 milyar TL'ye fırlamış. Özellikle uzun vadeli borçlar dikkat çekici. 446 milyar TL olmuş. Yani büyüme borçla finanse ediliyor. Büyük ölçüde evet. Bu durum tabii kaldıraç oranlarını yükseltiyor. Şirketin ne kadarının borçla döndüğünü gösteren oranlar bunlar. Toplam borç varlık oranı %54 olmuş. Borç öz kaynak oranı ise 1.20. Yani varlıkların yarısından fazlası borçla finanse ediliyor ve borçlar öz kaynakları geçmiş durumda. Bu ne anlama geliyor? Bu şirketin finansal yapısının biraz daha riskli hale geldiğini gösteriyor. Bir de likidite tarafı var. Yani şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü. Orası biraz zayıf kalıyor. Cari oran dediğimiz bir gösterge var. O 1'in altında. 0,92 seviyesinde. Basitçe şirketin 1 liralık kısa vadeli borcuna karşılık kasada ya da dönebilecek varlıklarda 0,92 lirası var demek. Bu biraz hassas bir durum. Anladım. Üstüne bir de şey var, eksi 219,4 milyar TL'lik net yabancı para açık pozisyonu. Bu da kur riski demek. Yani döviz kurlarındaki oynamalara karşı şirket oldukça kırılgan. Ciddi bir risk bu. Peki bu finansal yapı karlılığa nasıl yansıyor? Orada durum ne? Kar edebiliyor mu şirket? Karlılıkta ise biraz inişli çıkışlı bir grafik var. 2025'in ilk çeyreğinde bir zarar yazılmış mesela, 1,8 milyar TL. Bunun sebebi hem mevsimsellik hem de yüksek finansman giderleri. Yani o alınan borçların faiz maliyeti 9,2 milyar TL'ye ulaşmış ilk çeyrekte. Ama ikinci çeyrekte işler değişmiş, güçlü bir toparlanma var. Beklentileri de aşan 25 milyar TL net kar gelmiş. İyi bir toparlanma. Evet, bu şirketin operasyonel kaldırıcını gösteriyor aslında. İşler iyi gidince kar da hızla artabiliyor. Ama ilk 6 aya toplu bakınca yani 2025'in ilk yarısındaki net kar 647 milyon dolar, geçen senenin aynı dönemine göre %45 daha düşük.
Peki neden düşmüş bu kar geçen seneye göre? Birkaç sebep var. Yakıt maliyetleri mesela düşmüş olsa da hala yüksek. Personel giderleri artıyor. Bir de şu Pratt Whitney motorlarındaki sorunlar var ya, GTF motorları. Evet, o konu çok konuşuldu. Aynen. O motorlardaki teknik sorunlar yüzünden beklenmedik bakım masrafları çıkıyor. Bir de tabii kur farkı giderleri var yine. Yani karlılığı sürdürmek güçlü talep, yüksek bilet fiyatları ve maliyet kontrolü arasında çok hassas bir dengeye bağlı şu anda. Anlıyorum. Şimdi biraz da geleceğe bakalım. Ajet markası var. Giderek daha fazla duyuyoruz adını. İlk yarıda 10 milyon yolcu taşımış. Filo 107 uçak olmuş. Bu önemli bir gelişme mi? Ajet, evet. THY için çok stratejik bir hamle. Düşük maliyetli segmentte yani low cost'ta Pegasus gibi güçlü rakiplerle mücadele etmek için kritik bir araç. Analizler de gösteriyor ki Ajet'in kendi başına ciddi bir değerleme potansiyeli var. Hani ileride Ajet ayrı bir şirket olarak halka arz edilirse veya bir kısmı satılırsa bu THY'nin o yüksek borçluluğunu azaltmak için önemli bir kaynak yaratabilir. Yani bilançoda henüz tam görünmeyen bir gizli değer gibi mi? Aynen öyle görülebilir. Bunun dışında Turkish Cargo'nun global gücü zaten biliniyor. Turkish Technic'in Rolls-Royce gibi devlerle yaptığı anlaşmalar da çok değerli. Bir de sürdürülebilirlik konusu var. Sürdürülebilir havacılık yakıtı yani SAF. Geleceğin yakıtı bu. Daha çevreci ama daha pahalı tabii. Evet. THY'nin bu konuda TÜPRAŞ ile işbirliği yapması, bir de Sustainalytics gibi kuruluşlardan aldığı düşük risk seviyesindeki ESG notu yani çevre sosyal yönetişim notu, şirketin gelecekteki düzenlemelere uyum ve uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Bunlar önemli adımlar. O zaman şöyle bir özetleyelim mi? THY bir yandan operasyonel olarak çok güçlü, iddialı hedefleri var, büyüyor ama diğer yandan bu büyümeyi yüksek borçla finanse ediyor. Bu da finansal yapıyı biraz hassaslaştırıyor. Karlılık dalgalı ama Ajet gibi potansiyeller de var. Peki, tüm bu resim size ne düşündürüyor? THY'nin bu stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Gelecekte hangi şirketleri inceleyelim onu da yazın. Evet, özetle THY gelecekteki pazar payını adeta bugünden satın alıyor gibi. Büyük bir yatırım yapıyor ve bunu borçla yapıyor. Bu stratejinin başarısı hem operasyonel mükemmelliğin devamına bağlı hem de küresel ekonominin havacılık sektörünün gidişatına. En kritik soru şu olacak, bu kadar iddialı genişlerken finansal dengeyi koruyabilecekler mi? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz hep birlikte. Bu detaylı analiz için çok teşekkürler. Bize katıldığınız için de size teşekkür ediyoruz. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere diyelim. Hepinize bol kazançlı ve sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın.